Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün hazır yufkayla muhteşem bir börek tarifi paylaştım. Gerçekten de o kadar çok lezzetli ki sadece bir defa tadına bakmanız yeterli olacaktır. İddia ediyorum her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Ani misafirleriniz geldiği zaman şipşak hazırlayabileceğiniz bir tariftir. Hafta sonu kahvaltılarında veya işten geldiğiniz zaman hemen şipşak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Bir demet yeşil soğan ve bir demet maydanozu bu şekilde küçük küçük doğradım ve hemen bir kaseye aldım. İki tane orta boy büyüklüğünde kuru soğan kullandım. Eğer evinizdeki soğanlar çok büyükse bir tane kullanmanız yeterli olacaktır. Baharatlarını ilave ettim. Çok az çay kaşığının ucuyla karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı silme de tuz ilavesi yaptım. Bu arada toplamda 4 tane de yufka kullanacağım. Yufkaların üzeri kurumasın diye bir havluyla örteceğim. Şimdilik bir kenara alıyorum ve hazırlamış olduğum iç harcına bir işlem yapacağım. Bu çok önemlidir. Lezzetini artıracaktır. Küçük bir sos tenceresine yarım su bardağından bir parmak fazla ayçiçek yağını aldım ve hemen ocağa koydum. Yaklaşık olarak bir 5 dakika, 6 dakika hatta 7 dakikada sürebilir. Bu tabii ki de ocağın performansına göre değişir. Bu yağın tamamen kızmasını bekledim. Lütfen çok dikkatli olalım. Yağ yanmasın. Çok güzel bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Isıtmış olduğum ayçiçek yağını hazırlamış olduğum iç harcın içerisine ilave ettim. Bir kaşıkla da güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ayçiçek yağını çok iyi bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Kesinlikle yakmayalım. Dediğim gibi ortalama 5-6 dakika boyunca ocakta kalması yeterli olabilir. Kızgın yağını verdikten sonra hazırlamış olduğum iç harcı biraz ılıktı ve tamamen soğumasını bekledim. Ardından da bir kase dolusu lor ilavesi yaptım. Yufkaların sosunu hazırlıyorum. Bir kaseye yarım su bardağı soğuk su ve yarım su bardağı ayçiçek yağı alıp hemen karıştırdım. Yufkayı sadece bu sosla hazırlayacağım. Başka bir sosa gerek yoktur. Bu sos gerçekten de çok yeterli olacaktır.
Bir tanesini hazırladım. Şimdi hızlı bir şekilde ikinciyi nasıl yaptığımı göstermek istedim. Yufkayı sosladım ve aynen bu şekilde katladım. Ama tam katlamadım. Görmüş olduğunuz gibi birazcık boşluk bıraktım. Hemen bu katını da yağlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcından da yufkayı aldıktan sonra bu ucunu katlıyorum. Ve tekrardan bu şekilde katlıyorum. Ellerimle birazcık bas uyguladım, ardından tekrardan sosladım. Tavaya bir miktar ayçiçek yağı aldım. Bu arada önden tavayı yağ koymadan 3-4 dakika boyunca güzelce ısıttım. Ardından ayçiçek yağı koydum. Ayçiçek yağı ortalama 1 dakika boyunca ısındıktan sonra hazırlamış olduğum yufkayı narin bir şekilde tavaya aldım. Tavaya alırken lütfen çok yavaş olalım. Çünkü yufkaların yırtılmaması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Finalde hiçbir şekilde patlama, dağılma olmadan hepsini pişirdiğimi göreceksiniz. Bir tahta kaşıkla bu şekilde kontrol ediyorum ve narin bir şekilde sağa sola, öne, arkaya aynen bu şekilde kaydırma yapıyorum ama kaydırırken de yine çok narin olmamız gerekiyor. Evet, en önemlisi tavanın ısı ayarı, ocağın ısı ayarı. Çok kısık ateşte olmayacak, çok yüksek ateşte de olmayacak. Şu anda ocağın en büyük gözünde kısık ile orta ateşi arasında pişiriyorum. Ve ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra 2 yemek kaşığı ortalama ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Her yufkada bu yağ koyma işlemini tekrarlayacağız. Çok fazla yağla da tabii ki de pişirmeyeceğiz. Lütfen kontrol olalım. Her yufkada 2 veya 3 yemek kaşığı yağ yeterli olacaktır. Ortalama 5-6 dakikanın içerisinde pişti. Dediğim gibi lütfen kontrollü olalım. Burada birazcık ucu yanmış gibi gözüküyor ama yanma yok. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Orası biraz daha fazla kızarmış. Şimdi hemen ikinci yufkayı tavaya aldım. Yine tavaya almadan önce bir miktar ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Şimdi kontrollü bir şekilde güzelce kızartacağım. Ve artık hepsi pişti. Gerçekten de çok güzel oldu. Kesinlikle patlama ya da dağılma olmadı. Yufkaları kesinlikle yırtılmadı. Yapımı çok basit ve gerçekten de çok lezzetli. Hele ki iç harcı sadece tatmanız yeterli olacaktır. Kendime çok güveniyorum. Tarifime çok güveniyorum. Denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacaktır. Misafirlerinize de güvenle yapabilirsiniz.
Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. Kesinlikle içinde hamurlaşma yok. Çok lezzetli. Zaten mümkün değil lezzetsiz olması. Güvenle deneyebilirsiniz. Eminim çok beğeneceksiniz. İsterseniz bu malzemenin yarısıyla da yapabilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi içi kat kat yumuşacık. Eğer tavadan hemen alıp yerseniz çıtır çıtır oluyor ama birazcık bekledikten sonra da yumuşak oluyor. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.